Ben operatör doktor Önder Akkuş. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanıyım. Yani özellikle obezite ile ilgileniyorum ve metabolik hastalıklarla ilgileniyorum, cerrahisiyle ilgileniyorum. Diyabet gibi. Şimdi obezite kabaca söyleyeceğim. Yağlı kitlenin, vücuttaki yağlı kitlenin yağsız kütleye oransal olarak fazla olması. Bunu da detaylı tartılarla tespit edebiliyoruz veya en kaba hesaplamasıyla vücut kitle indeksi, kilonun boyun karesine bölünmesiyle buluyoruz. Eğer 30'un üzerinde ise obez diyoruz. Obezin de tipleri var işte 30-35 arası tip 1, 35-40 arası tip 2 obezite, 40'ın üzeri tip 3 obezite, artık bu arttık. 50'nin üzeri tip 4, 60 üzeri tip 5 diye artık gittikçe obezite artıyor. Biliyorsunuz obezite bir salgın. Hani pandemiden neredeyse çıkmak üzereyiz artık. Hani pandemi salgını. Obezite de gerçekten son 50 yıldır bir salgın gibi, hatta 2030'a doğru pik yapacak yani. Bir ay önce Dünya Sağlık Örgütü bir şey yayınladı. Bir rapor yayınladı. Türkiye Avrupa'da 1 numara obezitede. Tahmin edebiliyor musunuz? Yani obezite normalde hep derdik ya Avrupalılar obez. Biz daha sağlıklı besleniriz falan. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 verilerine göre Türkiye 1 numara obezitede. Oransal olarak da %30 civarı obezite oranından bahsediyor. Tabii kurumdan kuruma, rapordan rapora değişiyor ama kabaca %30 obezite oranı var. Hastalarımız geldiği zaman hemen şunu sorarım. Siz niçin ameliyat olmak istiyorsunuz? Ve %90'ı zaten artık estetik kısmını geçmiş oluyor. Obezite kesinlikle bir hastalıktır. Bunu ben söylemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü obezite bir hastalıktır diyor. Neden hastalık? Şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı, karaciğer yağlanması, kolesterol yüksekliği, yani lipidlerin yüksekliği, bel diz ağrıları, kısırlık hem erkekte hem kadında ve birçok kanser türünde de obezite risk faktörüdür. Kilo obezitenin sadece bir sonucu. Diğer sonuçlarını da az önce saydıklarım. Dolayısıyla obeziteyi mutlak surette tedavi etmek gerekir. Asla bir estetik problem değil. Bizim yaptığımız ameliyatlar da estetik ameliyatları değil. Biz hastalıklar, var olan hastalıkları geriletmek için veya gelecekte oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek için bu ameliyatları yapıyoruz. Obezite zamanında tabii teknoloji artık gelişti. Artık çok ciddi teknolojiler kullanıyoruz, kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Dolayısıyla risklerimiz çok azaldı. Ama eskiden hem tecrübe azlığından dolayı hem teknolojinin yetersizliğinden dolayı bazı sorunlar oluyordu. İşte kaçak riski gibi, enfeksiyon riskleri gibi. Ama artık günümüzde bunlar çok azaldı. Dolayısıyla o zamandan kalma bir korku var. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de maalesef obezite sanki bir estetik problemmiş gibi bir algı var. Yani şöyle, bir hasta kalp krizinden öldüğü zaman kalp krizi derler, kilodan dolayı demezler asla. Halbuki kilo kaynaklı kalp krizidir o. Dolayısıyla bunu bu şekilde görmüyorlar. Daha çok estetik problem olarak görüyorlar. Dolayısıyla bir hasta ameliyat olduğu zaman ve popüler ameliyatlarda olduğu için bir problem olduğu zaman diyelim bir şehirde olsun, bütün Türkiye bunu duyuyor. Halbuki yapılan istatistiklerde, yapılan çalışmalarda safra kesesinin ameliyatı herkes bilir. Apandisit ameliyatını herkes bilir. Onların riski tüp mide ameliyatından 1,5 kat daha yüksek. Evet. Ama bir olay olduğu zaman tüp mide haberinin haber değeri var. Sanki estetik ameliyatmış gibi. Ama safra kesesiyle ilgili, apanditle ilgili bir problem olduğu zaman kimse gidip ona haber yapmaz. Böyle bir algıdan dolayı insanlar korkuyor. Halbuki ben hastalarıma şunu söylüyorum. Eğer ameliyattan korkuyorsan, ameliyatta karşı korkun 1 ise obeziteye karşı korkun 100 kat daha fazla olsun. O obezite, sen yürüyen bir bombasın. Birçok problem yaşayacaksın. Ameliyatta yaşayacağın problemlerin belki de 100 katını yaşarsın ileride. Yapılan çalışmalarda onu söylemeyi unuttum başta. Ömrü ciddi manada kısaltıyor. Zaten kalitesiz bir hayat yaşıyorsunuz. Aynı zamanda zamansal olarak da kısaltıyor. Bir kere ameliyata uygun musunuz, değil misiniz? Vücut kitle indeksine bakıyoruz. İlk başta ona bakıyoruz. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde ise ve daha önce diyet denemişseniz, bir çaba göstermişseniz, o zaman psikiyatrik bir probleminiz de yoksa ameliyat öneriyoruz. Ama vücut kitle indeksi 35 ile 40 arasındaysa, ek bir hastalığınız varsa, şeker, tansiyon, kalp, karaciğer yağlanması olabilir, fonksiyonel eklem bozukluğu olabilir, hareket kısıtlı olabilir, uyku apne sendromu olabilir. Bunlardan biri varsa
yine ameliyat olmalısınız. Ameliyat indikasyonunuz var. Ameliyat oluyorsunuz. Buna karar verdikten sonra ameliyat öncesi birçok kan testi yapıyoruz, ultrason yapıyoruz, endoskopi yapıyoruz ve birçok branşa gösteriyoruz. Dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, psikiyatri, anestezi, tüm bunlar gördükten sonra kabaca bir check-up'tan geçiriyoruz. Herhangi bir engel yoksa ameliyata alıyoruz. Ameliyat genellikle kadınların en sık geçirdiği ameliyattan bahsedeyim. Sezeryan. Sezeryan ameliyattan daha konforlu bir ameliyat. Çünkü kapalı yöntemle yapıyoruz. 3 veya 4 delikle, bazen de 5 delikle yapıyoruz ama ortalama 4 delikle yapıyoruz. Konforlu bir ameliyat. İlk 6 saatte ağrı oluyor biraz. Tabii müdahale ediyoruz ama ertesi gün çok konforlu bir ameliyat. İkinci günden sonra da evinize rahatla gönderiyoruz. Ev işlerinizi yapabiliyorsunuz. Masa başıysa 5. günden sonra işine bile gidebilir. Bu şekilde konforlu bir ameliyat. Ağırlı bir ameliyat değil. Ameliyatımız yaklaşık yarım saat 50 dakika arasında süren bir işlem. Ameliyattan sonra ikinci gün taburcu ediyoruz. Sonrasında takiplerimiz başlıyor. Sosyal medyada sıkça şeker ameliyatından bahsedilir. İşte şeker ameliyatı olacağım, şekerim var gidip ameliyat olacağım. Aslında doğrudan şeker ameliyatı yok. Metabolik cerrahi dediğimiz, obezite ve metabolik cerrahi dediğimiz bütün ameliyatlar kilo verdirme ameliyatıdır. Özellikle diyabet için bir ameliyat yok. Yani biz hastanın kilosu için değil de diyabet için yaptığımız bir ameliyat yok. Ama tüp mide, gastrik bypassların tamamı şeker üzerinde ciddi manada etkisi var. %80, 90, 95 oranlarında etkilidir. Hatta yapılan çalışmalarda sadece mide küçültme yani tüp mide bile şeker üzerinde diyabet, tip 2 diyabet üzerinde %80 oranında etkili. Gastrik bypasslar 90-95 üzerinde erken dönemde etkili. Aynı zamanda bu ameliyatla birlikte verdiğiniz kilolar, ameliyatın etkisiyle değişen hormonlara bağlı kalp ritminizde düzelme oluyor, tansiyonlarda düzelme oluyor, şeker düzeliyor, karaciğer yağlanması azalıyor, pankreasta insülin salınımı artıyor, uyku problemleriniz düzeliyor, psikolojik problemleriniz düzeliyor. Tüm bunları topladığımızda biz buna metabolik cerrahi diyoruz. Yani metabolizmayı değiştirdiği için, metabolik hastalıklar düzelttiği için obezite ve metabolik cerrahi diyoruz. Hastalarımıza şunu söylüyorum, bu yaptığımız bütün ameliyatlar, tüp mide olsun, gastrik bypasslar olsun, bunlar kilo verdirme ameliyatı. Kilo aldırmama ameliyatları değil. Verdiğiniz kiloları geri alma ihtimaliniz var. Peki ne yapacağız? Ameliyat sonrası beslenme alışkanlığımızı değiştireceğiz. Yani yemeği öğreneceğiz. Doymakla dolmak arasındaki farkı öğreneceğiz. Bu bir. Sağlıklı gıdalarla beslenmeyi öğreneceğiz. 2. Yaşam tarzımızı değiştireceğiz. Nedir yaşam tarzı? Hareketli bir hayatımız olacak. Eğer bunları hayatımıza yerleştirirsek o zaman verdiğimiz kiloların bir önemi var. Yoksa siz diyelim 120 kilodan 60 kiloya geldiniz, ideal kilodasınız. Ben size şunu söylerim. Eğer hiçbir alışkanlığınızı değiştirmemişseniz, beyefendi, hanımefendi siz ideal kiloda olan bir obezsiniz. Çünkü beyin obezitesini yenememişsiniz. Olsun benim istediğim buydu zaten. Hayır, obez olan bir beyin 60'ları kabul etmez. Sizi 80, 90, 100'e çıkarmadan rahat bırakmaz. Zaten hastalarıma şunu söylüyorum. Lütfen ameliyata gelirken sadece kilo vermeye odaklanmayın. Zaten kilo vereceksiniz. Ameliyat oluyorsunuz. Kilo vereceksiniz. Siz şuna odaklanın. Beslenmemi değiştireceğim. Yaşam tarzımı değiştireceğim. Yeni bir hayata başlayacağım. Buna odaklanın. Kiloya odaklanmayın. Bu şekilde hastaları motive edip hazırlıyoruz. Eğer buna hazırsa ameliyat ediyoruz. Tekrar kilo almışsa, daha önce ameliyat olup tekrar kilo almışsa ameliyat imkanı var. Tabii biz buna revizyon cerrahisi diyoruz. Eğer fazla kilosunun yarısını tekrar geri almışsa ameliyat olabilir veya vücut kitle indeksi 35'in üzerinde ise tekrar ameliyat olabilir. Şunu söylüyorum, hangi yöntem olursa olsun mutlaka obeziteyle mücadele edin. Obezite bir hastalıktır, bir estetik problem değil. Özellikle genç hastalarımız daha çok böyle psikososyal yönü tabii ki önemli. İşte bir mağazaya gidemiyor, bir toplantıya gidemiyor, bir düğün olacağı zaman haftalarca düşünüyor ne giyeceğim diye. Bunlar tabii ki çok önemli ama birkaç yıl sonra birçok hastalık da ortaya çıkacak. Dolayısıyla lütfen obeziteyle mücadele edin. Her yönüyle yani hangi yöntem olursa ameliyat olabilir, diyet olabilir, egzersiz olabilir mücadele edin. Çünkü sağlığımız en iyi yatırımımızdır.